Aslında her şey bir tarlada sıradan bir taşın ucunun fark edilmesiyle başladı. Ama o taş bildiğimiz tüm dünya tarihini yerle bir etti. Okullarda bize hep aynı hikaye anlatıldı. İnsanlar önce tarımı buldu, sonra yerleşik hayata geçti. En son da tapınaklar yaptı. Ama Göbekli Tepe bu hikayeyi çöpe attı. Bundan tam 12.000 yıl önce henüz ortada ne bir tekerlek ne de bir yazı kırıntısı varken birileri Şanlıurfa'nın bu ıssız tepesinde imkansızı başardı. Mısır piramitlerinden bile 7500 yıl öncesinden bahsediyorum. Düşünsenize mağarada yaşadığını sandığımız o ilkel insanlar tonlarca ağırlıktaki devasa sütunları bir sanat eserine dönüştürdü. Peki ama neden? Neden bu kadar büyük bir çaba? Neden bu kadar derin bir sessizlik? Şimdi kendinizi o döneme koyun. Elinizde metal bir alet yok, sadece başka bir taş var. Ve siz o taşla 20 tonluk devasa bir kütleyi yerinden oynatıp üzerine kusursuz hayvan kabartmaları işliyorsunuz. Akrepler, turnalar, aslanlar öyle canlılar ki sanki her an taştan fırlayıp üzerimize atılacaklar. Klaus Schmidt burayı gördüğünde burası insanlığın çocukluk evi değil demişti. Haklıydı da. Bu sadece bir yapı değil, bu bir organizasyon, bir mühendislik ve inanılmaz bir inanç gösterisi. Tarım yapmayan, yerleşik hayatı henüz bilmeyen avcıların neden böylesine devasa bir buluşma noktasına ihtiyaç duyduğunu hala tam olarak çözebilmiş değiliz. Yoksa onları bir araya getiren şey bizim hala bilmediğimiz bir korku ya da bir görev miydi? Kazılar derinleştikçe işler daha da garipleşmeye başladı. Mesela bu yapılar terk edildiğinde insanlar oradan öylece çekilip gitmemişler. Göbekli Tepe'yi elleriyle binlerce ton toprak dökerek gömmüşler. Bir şeyi saklar gibi ya da bir şeyi sonsuza kadar unutturmak ister gibi. Daha da ilginci bulunan kafataslarındaki o gizemli delikler, bugünün beyin ameliyatlarına benzeyen bu izler, o dönemin sadece avcılıkla geçmediğini, tıbbın ve ritüellerin çoktan başladığını gösteriyor. Bir de o meşhur sıvı geçirmez tabanlar var. Kan mı akıyordu buralarda? Yoksa başka bir şey mi? Cevap hala toprağın altında saklı. Biraz başımızı yukarı kaldıralım mı? Araştırmacıların uykusunu kaçıran asıl konu aslında gökyüzünde saklı. Göbekli Tepe'deki o devasa sütunların dizilimi rastgele değil. Sanki gökyüzünün o dönemki bir yansıması gibi. Özellikle o meşhur Akbaba taşı üzerindeki sembollerin MESÖ 10.900 civarında dünyayı vuran bir kuyruklu yıldız felaketini anlattığı iddia ediliyor. Şimdi biraz daha tehlikeli sulara girelim. Ana akım tarihin pek konuşmak istemediği ama görünce de hadi canım dedirten bir detay var. Sütunlardaki o gizemli el çantası sembolleri. Aynı çanta binlerce kilometre ötede Sümer tanrılarının elinde de var. Aztek figürlerinde de henüz kıtalar arası iletişim yokken bu bilgi çantası sembolü dünyayı nasıl gezdi? Kimileri bunun genetik bir banka olduğunu, kimileri ise bizi ziyaret eden bir medeniyetin mirası olduğunu söylüyor. Kollarını kucaklamış o T figürleri aslında kimi temsil ediyordu? Sadece taştan heykeller miydiler yoksa rehberlerimiz mi? Burada durup biraz düşünmek lazım. Neden bir insan binlerce saat emek verdiği, sanatla donattığı bu muazzam yapıyı kendi elleriyle gömer? Benim şahsi analizim şu. Göbekli Tepe bir kütüphaneydi ama kağıtların değil, taşların konuştuğu bir kütüphane. Belki de insanlık o dönemde öyle bir bilgiye ulaştı ki bu bilginin yanlış ellerde bir yıkıma sebep olacağından korktular. Ya da o bilgiyi doğanın yıkıcı etkisinden korumak için 12.000 yıl sonrasına yani bize mühürlediler. Biz bugün o mührü açtık ama içindekini okuyabiliyor muyuz? Yoksa sadece taşlara mı bakıyoruz? Şu ana kadar Göbekli Tepe'nin sadece %5'ini gördük. Alt tarafta daha onlarca dairesel yapı sessizce bekliyor. Tarihin sıfır noktası bize şunu fısıldıyor.
Geçmişimiz sandığımızdan çok daha görkemli ve çok daha gizemli. Sizce bu devasa anıtlar neden gömüldü? Bir emanet miydi yoksa bir uyarı mı? Ve o taşların üzerindeki el çantalarında gerçekten ne vardı? Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz ve bu gizemli yolculukta yanımda olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın, gerçek bazen tam da bakmaktan korktuğumuz yerdedir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.